Avatar 2 Suyun Yolu asıl hikayesine hoş geldiniz. Açıkçası bu video bayağı bir spoiler içerecek. Ancak filmi izlemiş ama ne anlattı şimdi bize bu diyen veya daha izlememiş ama izlemeye değer mi diye düşünen bir tayfadansanız bu video tam size göre. Şimdi Avatar 1 bizlere Pandora dünyasını aralamış ve orada gene insanların kondiklediği bir yer ve bu gezegende sömürgeleştirilmiş bir halkın dramına şahit olmuştuk. Bu esnada o halkın arasına zamanı geldiğinde buralardan gitmeniz gerektiği bilmek için Jake adındaki birinin katıldığını görürüz. İlk filmi daha açıklamaya gerek yok, zaten olayların hepsini biliyorsunuz. Ancak Avatar 2 çok başka. Şimdi neden patates dediğime takılan olmuş olabilir ama açıkladığım zaman biraz daha hak vereceksiniz. Çünkü bize bir babanın hikayesini anlatıyor da ondan. Eğer God of War oynadıysanız oradaki Kratos'un evrilmiş ama Navi hali olarak düşünün. Savaştan kaçan, tehlikeden uzak duran, gerektiğinde klanını bile bırakabilen bir baba figürü var karşımızda. Bakıldığında bir babanın yapması gereken aslında her şeyi yapıyor. Ailesini korumak için boyun büküyor, eziliyor, hatta kendi canını bile vermeyi seçebiliyor. İyi hoş da niye? Şimdi sıradan Avatar 2 filmine bir bakalım. Avatar 2 yine ilk filmde olduğu gibi bu sefer çok daha iyi bir şekilde görsel kalite sunuyor. Ama bu sefer olay aslında daha başka. Bu görselliği bizlere yaşatmasının sebebi aslında bize bu gezegeni, daha doğrusu uydu olan Pandora'yı anlatması. Bilmeyenler için Pandora bir gezegen değil, aslında bir gezegenin uydusu. Bu gezegen bir kere tamamıyla canlı ve sinirsel bir ağ halinde birbirine bağlı. Yani gezegen cidden canlı. Bu bilgiyi aklınızda tutun çünkü birazdan lazım olacak. Yine bu filmde para meraklısı insanlar bu sefer bir gemi yetmemiş, gemi ordusuyla gelmiş. Ancak film bir klişe yaparak bizi maalesef ki üzmekte. İlk filmin baş kötüsü olan komutanı geri getirerek yapıyor bunu. Bu komutan bu sefer Navi haliyle geri geliyor ve birincil amacı Jake ve ailesini temizlemek. Buraya yeni gelen insanlık bu sefer daha teknolojik ve daha askeri bir biçimde ilerliyor. İşin içinde artık bilim yok. Sadece tamamıyla para var. Bakıldığında ilk filmde maden, bu filmde ise ölümsüzlük sıvısı ya da filmdeki adıyla altın sıvı ön planda ve birincil amaç da bu. Şimdi nasıl oluyor da Doktor Grace ölmüş olduğu halde Avatar'ı bir çocuk doğuruyor? En önemli soru bu. Çocuk kimden ve neyin nesi? Nasıl oluyor da dünya ile etkileşime girebiliyor? Bunun nedeni aslında mantıksal olarak tam bir babası yok. Şimdi ilk filmi hatırlayın. Doktor Grace ölmek üzereyken tanrıları olan Eva ile görüşmüş ve onunla bizzat tanışmıştı. Film bize bu kısımda beyinlerinin yerden çıkan bitkiler ile bağlandığını göstererek yapmıştı. Şimdi düz bir mantık ile bu çocuğun nasıl dünyaya geldiğini ve kimden olduğunu düşünelim. Bu kız aslında direkt olarak Eva'nın ta kendisi. Daha doğrusu vücut bulmuş hali. Grace Avatar'ı tanrıları olan Doğa Ana'yla bağlıyken aslında rahmine bir bebek düşürmüştü. Bu avatar diğerlerinden ise çok farklı. Çünkü direkt olarak dünya ile etkileşime girebiliyor. Hatta onu kontrol bile edebiliyor. Şu an için küçük ve canlı bitkilerde gücü olsa da farkındalığı arttıkça bu durum daha komplike bir hale alacak. Peki yönetmen neden ilk filmde olduğu gibi Jake'i bize savaşçıl bir biçimde göstermedi? Bunun nedeni Jake baba olduktan sonra önceliklerinin değişmesinin yanında bir sonraki filmlerde yükselebilmesi için düşmesi gerekiyordu. İlk filmde Jake zirvedeydi. O Toruk Maktoy olmuştu. Klanların lideri olmuştu. Çıkabilecek en zirve hali bu gibiydi. Ancak Avatar 3 ve 4 aslında Jake'in tam bir kahraman olduğu şekilde bizlere gösterilecek. Şimdi Avatar 2'de Jake iyice alçaldı. Neredeyse onurunu yerler altına aldı. Klanını terk etti. En kötüsü ise oğlunu kaybetti. Bu senaryo bizlere Avatar 3 ve 4'teki Jake'in asıl yükseliş hikayesiyle dönmesini sağlayacak. Birçok insan filmi izlediyse böyle yükseliyor tak film bitmiş. Abi nereye bağladın sen şimdi bu filmi?
Bizi zirveye çıkardın, orada bıraktın. Sanki film devam edecekmiş de hemen kesme kararı almışlar gibi bir havası var. Bu da bize filme olan ilgimizi zirvede bırakıp öylece salınmış hissiyatı yaratıyor. Yönetmenin buradaki amacı aslında bize Jake'i değil, Pandora gezegenini anlatmak. Çünkü asıl önemli olan o. Siz farkında değilsiniz belki ama James Cameron bize bir evren inşa ediyor. Tıpkı Yüzüklerin Efendisi'ndeki gibi bambaşka bir dünya. Sadece onun at koşturduğu, hiçbir yere benzemeyen, hiçbir hikayesiyle çakışmayan bir evren. Hani Marvel ve DC evrenlerini düşünün. Onlarda da evren defalarca kez sıfırlanmıştır. Çünkü hızlı tüketilebilir ve devamı sürekli kendini tekrar eden bir evrene sahip. Avatar'da ise öyle değil. Sıfır bir evren ve çıkacağı bölümleri ise belli. Bundan belki 20 yıl sonra tıpkı Yüzüklerin Efendisi'nde olduğu gibi unutulmaz bir evren kalacak. Tıpkı 20 yıl önce yapılan Yüzüklerin Efendisi'ndeki gibi görseller hala bugün bile vay be adamlar ne yapmış dedirtiyorsa Avatar'da böyle olacak. Kalite neredeyse eskimeyecek. Bu yüzden James Cameron birincil amacı bu evreni tanıtmak, gizemlerini anlatmak, sonra içinde dönen olayları öğrenmemizi istiyor. Avatar 2'de ilk defa Navi'ler dışında akıllı yaşam formları gördük. Tabi balina şeklinde ama şarkı söylüyor, resim çiziyorlar, acayip varlıklar. Kendi kendilerine bir sanat anlayışları var. Hatta konuşabiliyorlar bile. Tabi biraz farklı ama sonuçta akıllı birer varlıklar. Belki de bizlere daha gösterilmeyen farklı yaşam formları ve diyarlar olabilir. Bilemeyiz. Ancak akıllardaki soru işareti olan kişi Doktor Grace'in kızı. Yani Eva'nın ta kendisi ya da onun çocuğu gibi bir şey. Bir sonraki Avatar serilerinde bu kız Jake'in yerini alarak gerçek kahraman olabilir. Çünkü bir düşünün, bize Avatar 2'de Doktor Grace kızı olan kişiyi göstermelerinin ve alttan bak ben bu evrene hükmetme gücüne sahibim demesinin bir nedeni var. Çünkü bu kızı bize anlatmaları gerekiyor ve bu zemini yavaş yavaş ilk temellerini atarak bizlere gösteriyorlar. Hikaye bakımından maalesef ki patates ve neredeyse klişe sınıfına gelecek sonları ile bizleri şaşırtmakta. Büyük ihtimalle de filmin kötüsü gelecekte Navi'lerin yani Jake'lerin tarafına geçecek gibi duruyor. Ama bunu biraz bize zaman gösterecek. Avatar 2 bizi hikayesiyle şaşırtmaktan çok görsel şölen yaşatmış desem daha doğru olur. Yine de Avatar 2 izlenir mi? Ama siz gene de çok yükselmeyin yoksa havada öylece asılı kalırsınız benden söylemesi. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.